Ahşap bir masa ve üstünde bulunan büyük kırmızı bir buton. Bu düğmenin ne işe yaradığı dünya kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyordu. Herkes farklı bir ihtimal üzerinde konuştu. Kimileri nükleer silahların ateşlenmesi için dedi, kimileri işlevsiz dedi. O masanın sahibi eski ABD Başkanı Donald Trump'tı. Son noktaya o koydu. Söylediklerine göre o düğmenin amacı oldukça basitti. Başkanlık müstahdeminden talep ettiği her an bir bardak diyet kola getirilmesi için masaya monte edilen bir butonmuş. This is a very ominous looking because of the red button. What does that get you when you press the red button? Well, it gets you a Coke or it gets you a Pepsi. One or the other, right? I have to be. Hatta onu makamında ilk kez ziyaret eden konuklarına bazen soğuk bir şaka yapıp bir anda düğmeye bastıktan sonra hizmetli ofise girene kadar şu an A noktasına füzeleri ateşledim deyip kahkaha atıyormuş. Tabii o sırada konukların soğuk terler döktüğüne emin olabiliriz. 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı operasyonuyla birlikte Orta Doğu'da güç sahibi devletler yeni bir şokla güne başladı. Hamas milisleri ani baskınlarla İsrail sınırını geçti ve İsrailli askerler ve sivillere yönelik operasyon başlattı. Bunun üstüne dünya kriz durumuna geçti ve farklı devletler konuyla alakalı tutumlar geliştirdi. Bu içerikte Filistin-İsrail krizinde nükleer silah ateşlenir mi? İlk kim bu talimatı verir? Ülkelerin kapasiteleri neler? Bu soruların cevaplarını arayacağız. Başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. İçinde olduğumuz bu olağanüstü dönemde tüm ekip arkadaşlarımızla beraber sizlere en doğru ve kaliteli bilgiyi aktarmak için çok çalışıyoruz. Sizden GZT'ye abone olmanızı istiyoruz. Ben Sinan Bağcıoğlu. Hazırsanız başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri son İsrail ve Hamas çatışması sırasında bölgeye en büyük 2 uçak gemisini destek için denizden saldırı unsurlarını ve savaş uçaklarını bölgeye gönderdi. İsrail'e ek askeri yardım paketleri açıklandı ve yüksek düzeyde diplomatik destek sağlandı. Başkan Biden hızlıca Tel Aviv'e gitti ve Netanyahu ile dirsek temasına geçti. ABD Dışişleri Bakanı da Netanyahu ile bir görüşme yapmıştı. Biden'ın bu yaklaşımını analiz edebilmemiz için Biden doktrininden bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yaklaşım somut olarak birinci ağızdan Joe Biden tarafından dillendirilmese de göreve geldiği günden itibaren dış ve iç politikadaki hamlelerinden bu doktrin meydana gelmiştir. Küredeki büyük rakiplere karşılık onların yumuşak karınlarını desteklemek ve küçüğü büyüğün önüne sürmek olarak özetleyebilirim. Örnek verelim. Rusya'ya karşı Ukrayna, Çin'e karşı Tayvan. Biden, Tel Aviv ziyareti sırasında diplomatik bir manevrayla İsrail'in Gazze şeridi konusundaki tutumunu değiştirmesine sebep oldu. Refah sınır kapısının açılıp Gazze şeridinin güney bölgesine insani yardımın aktarılmasını sağladı. Uçak gemilerini bölgeye sevk etti. Ancak amaç Filistin'i vurmak değil, İsrail'i kontrol etmek olabilir. Biden yönetiminin Trump döneminin aksine Netanyahu ile daha mesafeli bir süreç yürüttüğünü söylemeliyim. That it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Uzun süre randevu verilmemesi, Filistin'de kapatılmış konsolosluk binasının tekrar açılması ve ABD hükümeti içerisinde İsrail'in birinci ağızlardan eleştirilmesini örnek olarak gösterebiliriz. Olası kara saldırısında İsrail'in diplomatik olarak tamamen yalnızlaştırılması istenmiyor. Çünkü İsrail yönetiminin bazı davranışları bu sinyali veriyor. Bir anda Lübnan Hizbullah'ının kamplarının ve Şam'daki havaalanlarının vurulması İsrail'in cepheyi genişletebileceğine dair emareler. Ancak böyle bir durumda şu an pasif olan diğer güç unsurları aktif hale gelebilir ve İsrail yönelik yeni bir abluka, belki de petrol ambargosu yaşanabilir. Bölgeye yapılan askeri sevkiyat ve İsrail'e yapılan yardımlar, çevre ülkelerin de kısmi teyakkuz durumuna geçmesine sebep oldu. İsrail'in nükleer kapasitesi olduğu biliniyor. Ülkede nükleer enerji santrali yok. Kurulmak istense de vatandaşların tepkisi ve hükümet kararıyla bu projeler rafa kalktı. Ancak nükleer konusunda araştırma üniteleri mevcut. IRR-2 ve IRR-1. Buralar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetiminde değil. Ayrıca İsrail, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasını imzalamayan 4 ülkeden biri. Diğerleri ise Güney Sudan, Pakistan ve Hindistan. İsrail'in nükleer silaha sahip olduğu biliniyor. Olası bir krizde bunların kullanılması ihtimali de tartışılıyor. 80 ile 400 arasında nükleer savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Jericho füzelerinin baş kısımlarına monte edilebiliyor. Denizaltılara ve savaş uçaklarına da yükleme işlemi yapılabiliyor. Bir CIA raporunda 1967'den önce İsrail'in 6 ile 8 hafta arasında bir nükleer silah üretebildiği yazılmıştı. Eski ABD Dışişleri Sekreteri Powell'ın hacklenen e-postalarında İsrail'in 200 nükleer başlığı olduğu ve bunların tamamının İran'a hedeflendiği yazılıydı. Burada İran yönetimine bir parantez açmak istiyorum. Topraklarımıza saldırı olmadığı sürece bu sürece dahil olmayacağız denildi.
Kastedilenin anavatan İran toprakları olmayıp bölgedeki İran nüfuzunda olan milis güçlerde olduğunu düşünüyorum. Yemen'deki Husiler de ABD Filistin'e kurşun atarsa biz de müdahale ederiz dedi. Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri 8 Ekim'de kompleks bir saldırı ama ilham verici demişti. Böylece İsrail'in gücünün yalan olduğunu ve demir kubbenin kumdan kale üstüne kurulmuş sahte bir şemsiye olarak nitelendirmişti. Mossad'ın İran'ın nükleer programında görevli personellerine yönelik suikastlerini biliyoruz. 2020 yılındaki Fahrizade, 2012'deki Ahmedi Roşan, 2011'deki Rezai Nejat ve diğerleri. Ayrıca İran dini lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Reisi de Filistin'in ve Hamas'ın yanında olduklarını açıkladı. Aksa Tufanı operasyonunun başladığı dönemde küredeki siyasal duruma göz atalım. Suudi Arabistan ve ABD arasında Filistin için müzakereler sürüyordu. Ayrıca İsrail'de toplum, pro-Netanyahu ve karşıtlar olarak ikiye bölünmüştü. Bunu biraz detaylandıralım. Geçtiğimiz ay New York'ta gerçekleşen BM Genel Kurulu sırasında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, normalleşmeye her gün biraz daha yakınız demişti. Netanyahu da verdiği bir mülakatta Prens Selman'ın sözlerini desteklemiş, tarihi eşikteyiz diyerek onaylamıştı. Ek olarak Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki normalleşme sürecinin tıkandığı konuşulsa da ABD'de Cumhuriyetçi kanat 2024 seçimlerine süratle hazırlanıyor. Bu bağlamda Trump'ın damadı Jared Kushner, FII 7'de konuşmacıydı. Bu panelin konusu İbrahim Anlaşmaları. Kushner'ın Trump görevdeyken bu sürecin mimarı olduğunu biliyoruz. Suud elitleri son çatışmalara rağmen İsrail'e normalleşmeden yana duruyorlar. ABD'nin körfez politikalarında muhalefetteki cumhuriyetçiler kritik role sahip. Eski Dışişleri Sekreteri Pompeo'nun da yakın zamanda Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor. Riyad'ın bu süreci askıya alabileceği konuşulmakta. Çünkü Hamas'ın baskın operasyonu bölgede uzun süredir sessiz konumda olan El Fetih'in gücünün biraz daha azalması anlamına geliyor. Suudi Arabistan yönetimi Hamas'a İran'la olan ilişkileri sebebiyle mesafeli yaklaşıyor. Mısır seçim arefesinde. ABD'de ise 2024 Kasım ayındaki seçim sürecine ait ön süreç başlamak üzereydi. Rusya'nın ise Hamas'tan yana bir tavır takınması dikkat çekici. Hamas'ın siyasi kanadı ve silahlı kanadı olduğunu biliyoruz. Bu gruba İzzettin el-Kassam Tugayları ismi veriliyor. Kremlin, Hamas'ın hem politik yapısını hem operatif yapısını terörist organizasyon olarak kabul etmedi. Rusya, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecini canlandırabilmek için Filistin'deki tüm grupları bir araya getirmek için çabaladı. Ayrıca Rusya, Hamas yönetimiyle 2019 yılından itibaren Doha ve Ramallah'ta belirli takvimlerde görüşmeler yapıyordu. Tabii Hamas'ın elinde Rus menşeli mühimmatların olduğu da bir sır değil. Bölgede yeni bir çatışma sürecini Rusya'nın tırnak içinde olumlu karşılayabileceğini söylemek mümkün. Çünkü bu sayede dünyanın odağı Ukrayna'dan Orta Doğu'ya dönmüş olacak. İbrahim Anlaşmalarına Rusya'nın mesafeli baktığını biliyoruz. Çünkü bu sayede İsrail'in uluslararası toplumdaki imajı perçinlenecek ve geçmişten bugüne kadar sorun yaşadığı Arap devletleriyle anlaşmış olacak. Yani bu durum olası yeni krizlerde İsrail'in Rusya'ya ihtiyaç duymayacağı anlamına gelebilir. Batı'nın Orta Doğu'ya yeniden odaklanmasından ve Arap-İsrail normalleşmesinin bozulmasından geçici olarak kazanç elde edebilecek olsa bile İran ve İsrail'in topyekün savaşa girmesi Moskova için istenebilecek bir husus değil. Çünkü cephenin Lübnan ve Suriye'ye genişletilmesi Rusya'nın Orta Doğu politikasını tamamen değiştirmesine sebep olabilir. Putin ve Netanyahu arasında soğuk rüzgarları estiğini söylemeliyiz. 7 Ekim operasyonlarından tam 10 gün sonra İsrail'le ilk defa temasa geçildi. Ancak değinmemiz gereken çok kritik bir nokta var. Rusya'da Federasyon Konseyi 25 Ekim'de nükleer silah testlerini yasaklayan anlaşmadan çekilme yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Sonrasında Duma yani alt mecliste yasayı hızlı bir süreçle kabul etti. Artık karar Putin'in masasında imza için bekliyor. Onun da onaylayacağı öngörülüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ekim ayının başlarında Moskova'nın yasağa uymaya devam edeceğini ve nükleer testlere ancak ABD'nin uyması durumunda devam edeceğini söyledi. Ancak çarşamba günü ABD'nin Nevada'daki test sahasında kimyasal bir patlama gerçekleştirdiğini de söyledi. Bu gelişmeler tarafların İsrail-Hamas çatışmalarından bağımsız olarak da birbirlerine karşı bazı hazırlıklar olabileceği iddialarını güçlendiriyor. Editör notuna geçelim. Ben olası bir nükleer kapasite kullanımı beklemiyorum. Böyle bir durumda uluslararası ilişkilerdeki dehşet dengesi yaklaşımı tamamen rafa kalkar ve her devlet içgüdüsel olarak kendini korumak için karşısındakini yok etmeyi genel kural haline getirir ve saldırır. İsrail ve Hamas arasında böylesi bir silah kullanımı olmayacağını düşünüyorum. Ancak her devlet içgüdüsel olarak hayatta kalmak için son kurşununu sıkmayı tercih edebilir. 2023 dünyasında bu son kurşunlar kimyasal, nükleer, biyolojik ve radyoaktif silahlardır. Dünya üzerinde herhangi bir devletin böylesi bir süreci başlatması, tüm insanlık için sonu gelmeyecek bir felaket senaryosuna sebep olabilir.
Rusya'nın İsrail'den tamamen kopmasını beklemiyorum. Rus diplomasisi uzun yıllardır Orta Doğu'da karşılıklı düşmanlar arasında denge kurmaya çalıştı. Büyük bir bölgesel kriz yerine daha küçük yangınları yönetmek ve tüm taraflarla teması kesmemeyi tercih edebilirler. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha çok içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ahşap bir masa ve üstünde bulunan büyük kırmızı bir buton. Bu düğmenin ne işe yaradığı dünya kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyordu. Herkes farklı bir ihtimal üzerinde konuştu. Kimileri nükleer silahların ateşlenmesi için dedi, kimileri işlevsiz dedi. O masanın sahibi eski ABD Başkanı Donald Trump'tı.